Hikayenin başında Thor'u Himalayalarda farklı bir gerçeklikte görüyoruz. Dağa tırmanan Thor uzun zamandır ilk kez mola veriyor ve kendini huzurlu hissediyordu. Hatta Thor, "Bu dağa uzun zamandır lanetli ve zirveye çıkan hiç kimse geri dönemedi. Kulağa mükemmel geliyor." dediğini görüyoruz. Ancak tam da her şeyin yolunda gittiğini düşündüğü bir anda Mjolnir bir anda ortaya çıktı ve gene huzurunu kaçırmıştı. Thor, hayal kırıklığına uğramış bir şekilde artık onunla alay etmesini bırakmasını istedi. Thor, tüm gücüyle çekici kaldırmayı sayısız kez denemiş olmasına rağmen her seferinde başarısız olmuştu. Artık denemeyi bırakmış ve sadece yalnız ve huzurlu bir vakit geçirmek istiyordu. Maalesef Thor, nereye giderse gitsin çekiç onu hep takip ediyor ve kaçmasını imkansız hale getiriyordu. Bu olayın sonunda Thor kendini Himalayalarda buldu. Dünyasını yok eden, kötülüğün efendilerine karşı kaynayan nefretle doluydu. Ama bu nefret daha çok kendisine ve lanetlenmiş çekicine karşıydı. Thor artık çok sinirlenmişti. Ne yapacağını bilmeden eli kanayana kadar yumruk atmaya başladı. O sırada bir yabancı ona yaklaştı ve "Öfkeyle yumruk atıyorsun, odaklanarak değil. Böyle bir darbe vurduğun şeyden daha çok senin canını yakar. Belki de amacınız budur." "Sen de kimsin?" Lei Kang, Kamla'nın ve kadim sırların gök gürültüsü koruyucusu. Aydınlanma aramaya mı geldiniz? Eğer öyleyse korkarım biraz geç kaldınız. Ben sadece unutulmayı arıyorum." İyi yumruk attığın kadar iyi de yalan söylüyorsun. Buraya neden geldiğinizi anlıyorsunuz, anlamasanız bile. Gök gürültüsü tanrısı. Sakın bana o isimle seslenme. Ben artık hiçliğin tanrısıyım." O zaman doğru yere geldiniz. Çünkü burada her şey unutulmuştur. yabancı hiç tereddüt etmeden bir portal açtı ve Thor'u kötülüğün efendilerine karşı son savunma kalesi olan gizli Kanlan şehrine ışınladı. Gök gürültüsü Thor'a, ordularının Iron Fist düşene kadar işgalcilere karşı nasıl cesurca savaştığını ve görünürdeki her şeyin yanmasına neden olduğunu anlattı. Neyse ki saldırganlar uyuyan ejderhayı yok edemeyeceklerini fark edememişlerdi. Gizli şehrin kapılarının ardında yatan ejderha, Shao Lo, ölümlü ejder, zayıflamıştı ama hala hayattaydı. Uyuyor ve gücünü toparlıyordu. Lei Kun bu ejderhanın kalbinden tüm alemlerin en büyük silahının nasıl çıktığını anlattı. Yüce Iron Fist. Şimdi taşıyıcısı olmadan Thor'un Mjolnir'i kaldırmaya layık olamayabileceğini, ancak onun Iron Fist olma eğitiminin çoktan başladığını öne sürdü. Ardından Thor'a çekicine yumruk atmasını söyledi. Thor, alemlerin en güçlü maddesi olan Uru'dan yapılmış çekicine vurmaya başladı. O, tanrıların kemiklerini kırdığı gibi dünyaları da kolayca kırabilecek kadar güçlüydü. 30 gün boyunca gece gündüz kaldıramadığı çekici yumrukladıktan sonra artık Thor'un yumrukları güçlenmeye ve öfkeden ziyade odaklanmış birer silahlara dönüşmüştü. 30 gün daha sonra Thor'un darbeleri artık hareket etmeyen çekiçte titremeye ve çatırdamaya başlayınca çekiç Thor'un yumruklarından kaçmaya başladı. Bu olay Thor'u tatmin etmiş ve daha da cesaretlendirmişti. Artık daha da sert vuruyordu. Çekiç kaçmayı bırakmıştı ve Thor'a karşılık vermeye başladı. Bunu duyuyor musun Thor? Bu korkudan titreyen bir çekicin sesi. Biraz palavrayla bizi yenebileceğini zannediyor. Seni değersiz görüyor. Göster ona Thor. Nasıl bir tanrı olduğunu göster ona. Sen rüzgar ve yağmur tanrısı değilsin. Sen fırtına tanrısı değilsin. Sen onları yumruklayan tanrısın. Thor, çekice çok güçlü bir yumruk attı. Daha sonrasında çekiç gökyüzünden yere düştü. Ardından da Lei Kung, "Onu yendin. Çekicin ruhuna kırdın. Eğer vurulmaya hazır bir aygır gibi. Denediğin ve başarısız olduğun onca zamandan sonra. Şimdi nihayet ayaklarının dibinde yatıyor. Ona sahip çıkacak mısın? Çekicini kaldıracak mısın?" "Hayır, böyle iyi." İşte tam o anda gök gürültüsü bir yumrukla Thor'u uçurdu ve ona çekici yenmenin onu Iron Fist'e layık kılmayacağını söyledi. Şimdi ise Thor'un son sınavı yumruk yumruğa Lei Kang'ı yenmesiydi. "Sana söylediğim gibi ben Shao Lo'nun son muhafızıyım. Ben senin son sınavınım. Gök gürültüsü tanrısına karşı gök gürültüsü."
Bana öyle seslenmemeni söylemiştim. Thor, gök gürültüsünü güçlü bir yumrukla uçurarak ejderhanın dinleniyor olması gereken yerin kapısına çarpmasına neden oldu. Gök gürültüsü Thor'un yumruğu karşısında çok şaşırmıştı. Onu övmeye başladı ve daha önce hiç bu kadar mükemmel bir yumruk hissetmediğini ve onu bu kadere götürmenin bir onur olduğunu söyledi. Thor, ejderhanın iskeletten başka bir şey olmadığını gördü ve gök gürültüsü yalan söylediğini, ölümsüz ejderhaların bile yok edilebileceğini itiraf etti. Ayrıca Thor'un hiçbir zaman Iron Fist'in gücünü kullanmasını amaçlamadığını ve kendisini sadece doğuştan gelen silahlarını kullanmak üzere eğitildiğini açıkladı. Ve ardına onun doğuştan sahip oldukları dışında hiçbir şey öğretmediğini söyledi. Artık Thor, yumrukların tanrısı olarak bilinen ve kötülüğün efendilerini alt etmeye hazırlanan birisi olmuştu. Thor, çekicine onun da gelebileceğini söyledi ama yolundan uzak durması için onu uyarmıştı. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.